Hayvanların ne düşündüğünü, ne hissettiğini hiç merak ettiniz mi? Yani gördüğümüz şeyler sadece içgüdüsel tepkiler mi? Yoksa o gözlerin arkasında, perdenin ardında gerçekten bir bilinç var mı? İşte bugün bu müthiş merak uyandıran ve aslında oldukça karmaşık olan bilimsel kanıt dosyasını birlikte aralıyoruz. Aslında bu soru yeni değil. Binlerce yıldır aklımızı kurcalıyor. Bir hayvanın yaptığı hareket sadece otomatik bir refleks mi yoksa zengin bir iç dünyanın yani bir bilincin dışa vurumu mu? Neyse ki bugün bilim bu gizemin peşine düşmek için bize eskisine göre çok daha sağlam araçlar sunuyor. Ama işin garibi ne biliyor musunuz? Bu araştırmadaki en büyük engellerden biri ironik bir şekilde biziz. Bizim o her şeye kendimizden bakan, insan merkezli bakış açımız. Bakın burada karşımıza iki tane temel önyargı çıkıyor. Birincisi antropomorfizm. Hani köpeğimizin bakışlarında o suçluluk ifadesini görmek gibi hayvanlara durduk yere insani duygular yüklemek. Diğeri ise bence çoğu zaman daha tehlikeli olanı antropo-inkar, yani hayvanların insana benzer özelliklere sahip olabileceği fikrini kanıtlara bile bakmadan baştan reddetmek. İşin ilginç yanı da şu ki bu iki zıt görülen ön yargı aslında aynı yerden besleniyor. Antroposentrizm. Yani dünyayı anlamaya çalışırken sürekli kendimizi merkeze koyma ve her şeyi ama her şeyi insanla kıyaslama huyumuz. Peki bu pratikte ne anlama geliyor? Bakın bu alıntı durumu harika özetliyor. Diyor ki, sırf biz insanlarda acı hissi beynin neokorteks denilen bir bölümüyle ilişkili diye gidip balıklarda bu bölüm yok, o zaman acı çekemezler diyoruz. Bir saniye. Ya acıyı hissetmenin başka biyolojik yolları varsa? İşte bu dev bir mantık hatası olabilir. O zaman hadi şu insan merkezli gözlükleri bir kenara bırakalım ve kanıtlara bakalım. Dosyamızdaki ilk parça geliyor. Kendini aynada tanıyan bir balık. Evet, yanlış duymadınız, bir balık. Karşınızda bir temizlikçi balık. Bilim insanları çok akıllıca bir şey yapıyorlar. Balığın boğazına, normalde de üzerinde görebileceği bir paraziti çok benzeyen kahverengi bir leke koyuyorlar. Deneyin bütün zekası da işte bu küçük ayrıntıda gizli. Peki, balığın önüne bir ayna koyunca ne oldu dersiniz? İşte grafik sonucu çok net gösteriyor. Balık sadece ve sadece parazite benzeyen o kahverengi izi gördüğünde aynadaki yansımasına bakıyor ve boğazını oradaki bir yüzeye sürtmeye, yani o izi temizlemeye çalışıyor. Ama üzerine yeşil ya da mavi gibi anlamsız bir leke konduğunda hiç oralı bile olmuyor. Yani bu öyle rastgele bir kaşınma falan değil, tamamen bilinçli, hedefe yönelik bir hareket. Tabii bilim dediğin şüpheci olur. Ya yanılıyorsak diye sormak lazım. Araştırmacılar da tam olarak bunu yapmış ve bir sürü zekice kontrol deneyi kurmuşlar. Mesela belki de o leke acı veriyordur şüphesini ortadan kaldırmak için daha derin ve acı veren bir enjeksiyon yapmışlar ve balık aynası olmasa bile kaşınmış. Yani normal leke acıtmıyor. Veya başka lekeli bir balığı görünce tepki vermemiş çünkü o başkası ben değilim demiş adeta. Bu kontroller sonucun ne kadar sağlam olduğunu gösteriyor. Haydi şimdi davayı biraz daha genişletelim. Sadece omurgalılara değil, küçücük bir böceğe bakalım. Kanıt dosyamızdaki ikinci sergimiz, karamsar arı. Deneyin kurgusu gerçekten çok zekice. Önce arılara bazı renklerin iyi, bazılarının kötü olduğunu öğretiyorlar, yani ödül ve ceza sistemiyle. Sonra arıların bir kısmına sahte bir örümcek saldırısıyla kısa süreli bir stres yaşatıyorlar. Ve en sonunda karşılarına iyi mi kötü mü olduğu belirsiz, ara bir renk çıkarıyorlar. Sonuç ne mi oldu? Gerçekten şaşırtıcı. Stres yaşayan arılar adeta karamsar bir ruh haline büründüler. Belirsiz renkle karşılaştıklarında, deyim yerindeyse bardağın boş tarafına bakıp bu kesin kötü olandır diyerek o seçeneği es geçtiler. Bu tabii ki insan duygularıyla birebir aynı demek değil ama olumsuz bir içsel durumun karar mekanizmasını doğrudan etkilediğini gösteren çok güçlü bir kanıt. Evet, çapraz sorgu zamanı. Şimdi elimizdeki bu kanıtlarla birlikte hayvan bilinci hakkında sıkça duyduğumuz bazı efsaneleri masaya yatıralım ve gerçeklerle yüzleştirelim. İlk efsanemiz geliyor. Bir hayvan ayna testini geçemiyorsa kendisinin farkında değildir. Peki bu ne kadar doğru? Kocaman bir yanlış. Şöyle düşünün, öz farkındalık tek bir kapıdan girmez ki. Ayna testi tamamen görme duyusuna dayalı. Peki ya dünyayı burnuyla gören bir köpek?
Onun için kendini tanımanın en doğal yolu kendi kokusunu diğerlerinden ayırmaktır. Ya da bir filin benim bedenim bu kadar yer kaplıyor, şuradan geçemem diye düşünüp yolunu değiştirmesi. Bu da bir beden farkındalığıdır. Sıradaki büyük efsanemiz zekayla bilinci aynı kefeye koymak. Evet, bu ikisi birbiriyle alakalı ama asla ve asla aynı şey değiller. Zeka, bir nevi işlem gücüdür, problemleri ne kadar hızlı çözdüğünüzdür. Ama bilinç öznel deneyimdir. Yani içeride birinin olması hissidir. Bir şempanze fotoğrafik hafıza testinde bir insanı rahatlıkla yenebilir, bu onu daha zeki yapar. Ama bu, onun dünyaya nasıl deneyimlediği, acıyı nasıl hissettiği hakkında bize her şeyi anlatmaz. Peki, tüm bu delilleri topladık, kanıt dosyasını inceledik. Bütün bu parçaları birleştirdiğimizde ortaya çıkan büyük resim, yani karar ne? Buradan çıkarmamız gereken en önemli ders şu: hayvan bilinci bir ışık düğmesi gibi açık ya da kapalı bir durum değil. Bu geçilmesi gereken tek bir çizgi değil. Aksine bilim insanlarının farklı kanıtlardan, farklı gözlemlerden topladığı parçaları bir araya getirerek ulaştığı bir karar. Yani tek bir aha anı, tek bir sihirli test aramıyoruz. Bir kanıtlar bütününe adeta bir yapbozun parçalarını birleştirir gibi bakıyoruz. Şimdi bu incelemeyi son bir soruyla bitirelim. Bu sefer jüri sizsiniz. Bu dosyada sizi en çok etkileyen, işte bu dedirten kanıt hangisiydi? Kendini tanıyan o akıllı balık mı, yoksa stres altında karamsarlaşan o arı mı? Düşüncelerinizi gerçekten çok merak ediyoruz.